Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sıcacık bir çayın yanında çıtır çıtır bir börek hayal edenleri ama çok da zaman olmayanları hemen böyle alalım. Eğer buzluğunuzda bekleyen milföy hamurları varsa canınız her çektiğinde ya da çat kapı misafir geldiğinde hızlıca nefis börekler yapmak inanın bana hiç de zor değil. Ben bu tarifimde bir paket milföy hamuru kullandım. Yapraklarını bütün olarak kullanacağım ama bu kez dilimleme kısmını gördüğünüz gibi şeritler halinde yapıyorum. Her bir yapraktan 4 adet şerit elde edecek gibi kesiyorum. Pratiklikte üstüne kimseyi tanımayan bu milföy böreği tarifimiz her ihtiyaç duyduğunuzda sizin yardımınıza koşacak. Öyle de nefis olacak ki. Şimdi ben fırın tepsimin içerisine bir yağlı kağıt serdim. Şeritlerimi aynı düzende olacak şekilde tek tek yerleştiriyorum. Tepsimi fırına götüreceğim. Onlar pişerken ben de bu arada kremamı hazırlamaya başlıyorum. Bir tencerenin içerisine bir adet yumurta kırıyorum. Yaklaşık 10 gram kadar da un, o da ne kadar 2 çorba kaşığı yeterli olacaktır. Sonrasında da 60 gram şeker. Tabi her malzeme ilave edişimde bir taraftan da karıştırmaya devam ediyorum. Üzerine bir pakette vanilya koydum. Şimdi ne kadar çok karıştırırsak, tüm malzemeler ne kadar iyi karışırsa kremamız bilin ki o kadar da lezzetli olacaktır. 200 mililitre sütüm var. O da bir su bardağı kadar yaklaşık. Onu da yine tüm malzemelerimin içerisine yavaş yavaş ilave ediyorum. İlave ederken bir taraftan da karıştırmaya devam ediyorum. Malzememiz tamamen pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırıyorum. Sonrasında ocağımın üzerine koyup pişireceğim. Ama işte bunun da püf noktası bu. Ocağa almadan önce o tüm topaklanmaların önüne geçmek adına iyicene karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını da ben pişirme esnasında ilave ediyorum. Hem karıştırıyorum hem tereyağım eriyor. Bir taraftan da tüm malzemeler pişiyor. Tabii bunun için çok yüksek ısı kullanmıyorum. Ocağın en düşük ısısında bunu yapıyorum. Gördüğünüz gibi milföylerim şeritler halinde piştiler. Şimdi ise sıra sosumun bir diğer parçası olan krem şanti var. Krem şantimi de karıştırma kabının içerisine aldım ve bir mikser yardımıyla iyicene çırpıyorum. Yeterince çırptıktan sonra pişirdiğim diğer malzememi krem şantinin içerisine yavaş yavaş ilave ediyorum. Birkaç kaşık koyup karıştırıyorum. Sonrasında yine birkaç kaşık ilave edip tekrar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi malzemelerim sadece bu kadar. Evinizde her zaman olan malzemelerle harika bir tatlı yapmış olacaksınız. Bazen börek sadece tuzlu olmaz. Yeri gelir dünyanın en nefis tatlısına da dönüşebilir. Tıpkı bu az malzemeyle hazırladığımız dünyanın en kolay tatlılarından birine dönüşen tarifimizde olduğu gibi. Kremamız tam anlamıyla hazır. Çok da güzel oldu kıvamı. Üzerine bir streç film sarıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar dolapta bekletiyorum. Bu arada milföylerimi de fırından çıkardım, soğumaya bırakıyorum. Tüm malzemelerim yeterince dinlenip soğuduktan sonra bir yağlı kağıdı masamın üstüne serdim. Sonrasında ise dolaptan çıkardığım kremamı yağlı kağıdın üzerine döküyorum. Şerit boyunda yapmaya çalışacağım. Milföy hamurlarımın şeritleri boyutunda. Sonra ise tek tek şeritleri ikişer ikişer olacak şekilde. Yani 2'ye 4 gibi düşünün. 2 uzunluğu 4 tane yanlarına koyuyorum. Bu şekilde dizdim. Sıraladığım milföylerimin üzerine bir kat daha krema dökeceğim. Yani özetle bir kat milföy şeritleri, bir kat krema. Elinizdeki tüm şeritler bitene kadar bu işlemi yapabilirsiniz. Benimkinde yaklaşık 4 ya da 5 şerit olacak. Ama elimizdeki tüm milföyleri sıraladıktan sonra son kalan harcımızda da tüm pastamızın kenarlarını ve üstünü bol miktarda yine kremayla kaplayacağız. İnanın sadece görüntüsüyle değil, çıtır çıtır dokusuyla da yiyen herkese çok mutlu edecek. Hazırlaması oldukça kolay gördüğünüz gibi ama lezzetiyle gerçekten sizleri şaşırtacak.
Krema kaplama işlemini de ben tamamladım. Şimdi yağlı kağıdımı dikdörtgen şeklinde hazırladığım pastamın etrafına, üzerine bir güzel sarıyorum. Genişçe bir tepsinin üzerine de koyabilirsiniz ya da bir tabağın üzerine de koyabilirsiniz. Buzdolabında 2 saat boyunca bekleyecek. Kreması donduktan sonra çok daha lezzetli oluyor yemesi. İçi çıtır, kreması yumuşak gerçekten. Görüntüsüyle de farklı olan tariflerden bir tanesi. Ben üzerinin süslemesini kuru bademlerle yapıyorum. Siz isterseniz evinizde hangi pasta süsü varsa onu da kullanabilirsiniz tabii. Genişçe bir servis tabağında sunum yapacağım ama sizler için de dilimlemek istiyorum. Bütün hali gerçekten çok hoş görünüyor ama dilimlediğimiz zaman da içerisinden çok güzel bir görsel çıkıyor. Gördüğünüz gibi çaylarınızın yanına eşlik edecek, güzel sohbetlerle tüketebileceğiniz çok güzel bir tatlı tarifi. Eğer sizlerin de bana önerebileceği milföyle yapılan farklı tarifler varsa lütfen onları da yorumlarla bana iletin. Ben onları da deneyip sayfamda yapılışını da sizinle paylaşmak isterim.